Ben Fatih Akgündüz, genel cerrahi uzmanıyım. Daha çok bariyatrik ve metabolik cerrahi üzerine ameliyatlar yapıyorum. Genel cerrahinin üzerine yan dal uzmanlıkları var ama ağızdan başlayıp çok geniş bir alana yayıldığı için aslında organ spesifik cerrahi diyoruz biz. Herkes belli bir ameliyatlara yöneliyor. Bu da zaten hem hasta için hem hekim tecrübesi için çok çok önemli. Bugün size obezite cerrahisinden bahsedeceğim. Obezite şu anda dünyamızda sigaradan sonra önlenebilir ölüm nedenleri arasında ikinci sırada ve bu her gün katlayarak devam ediyor. Obezitenin tanımı ne? Obezitenin tanımı bizim vücudumuzda hayatımızı tehdit edecek kadar yağın birikmesi. Bunun için bizim mihenk noktamız vücut kitle indeksi dediğimiz kilomuzun boyumuza göre oranıyla kararlaştırdığımız ve buna göre cerrahi işlem veya endoskopik yöntem ve karar verdiğimiz bir şeyimiz var. Obezite kısaca vücudumuzda hayatımızı tehdit edecek kadar bir yağın birikmesi demek. Vücut kitle indeksi dediğim o mihenk noktamız 30'un üstünden sonra başlıyor. 30'un üstünden sonra obez. 30-35 arası vücut kitle indeksi olan hastalar evre 1 obez. 35-40 arası olanlar evre 2. 40'ın üstü artık morbid obez, ölümcül obez diyoruz biz. Cerrahi vücut kitle indeksi 40'ın üstünde olan hastalarda konuşulmaya başlıyor ya da ek hastalığı olup da 35'in üstünde olanlar da cerrahi düşünebiliyoruz. Görüşmeye gelen bütün hastalarımıza, eğer hastalarımız bunun önceki yaşantılarında herhangi bir diyet programına girmemişse, herhangi bir şekilde o fiziksel aktivite artırım için spor denememişse öncelikle bunlara teşvik ediyoruz. Bunlara rağmen kilo veremeyen hastalarımızda vücut kitle indeksi doğrultusunda birlikte karar veriyoruz. Yani 35'in üstündeki hastalığı olanlara cerrahi planlıyorken 40'ın üstünde ek hastalığı tanımadan cerrahi planlayabiliyoruz. Ama öncesinde mutlaka diyet ve spor geçmişini araştırıyoruz. Genel başlık altında 2 tane ameliyat yöntemi var. Bunlardan bir tanesi kısıtlayıcı ameliyatlar diyoruz. Bir de hem kısıtlayıcı hem emilim bozucu ameliyatlar. Kısıtlayıcı ameliyatlara ilk örnek aslında kelepçe yöntemi ama bu çok geçmişte kaldı ve artık bizde veriler çok üstün. Yani yılların geçmesiyle hem cerrahi olarak çok tecrübelendik hem de deneyimlerimiz arttı. İkinci yöntemse kısıtlayıcı ameliyatları tüp mide ameliyatı. Tüm dünyanın en fazla yaptığı bariyatrik cerrahi prosedürü bizim de bu şekilde. Bunun nedeni ne? Gastrointestinal sistem dediğimiz ağzımızla başlayan yemek borumuz, mide, 12 parmak bağırsağımız, ince bağırsaklar ve kalın bağırsaklarla devam eden o sisteme herhangi bir yol oynamasında gitmiyoruz. Midenin yaklaşık %80'lik kısmını çıkarıyoruz. Bu taraf kısıtlayıcı ameliyatlar. Emilim bozucu ameliyatlar hem kısıtlayıcı hem emilim bozucu ameliyatlarsa gastrik bypasslar. Mide ile bağırsak arasında ayrı yol yaptığımız ameliyatlar. Bunlara da örnek verirsek Roux-en-Y gastrik bypass dediğimiz bir yöntem var. Bir de mini gastrik bypass dediğimiz bir yöntem var. Yıllar önce tecrübe yokken hem hekimde hem de cerrahi olarak kullandığımız stapler dediğimiz zımbalarda şimdi hem teknoloji çok gelişti hem de bizim deneyimimiz ve tecrübemiz çok arttı. Artan tecrübe ve malzeme kalitesinden dolayı ameliyatlarda artık risk minimalize. Ama bunun için kesinlikle deneyimli bir cerrah tarafından güvenilir malzemelerle ameliyat olması lazım. Ameliyatları kapalı yöntemle yapıyoruz. Tüp mide ameliyatında, gastrik bypass ameliyatlarında. Bunu yaparken karın boşluğunu şişirmek için kullandığımız trokar denen aletler var. Biz tek delikten de tüp mide ameliyatı, 3 delikten de 4 delikten de yaptık. Gastrik bypasslarda ise bu karın boşluğunu kullanmak için 5 tane trokar dediğimiz alet var. Onlarla kullanıyoruz. Deneyimin artması ve malzemenin kaliteleşmesi bu ameliyatlarda inanılmaz bir riskin minimalize olmasına sağladı. Hastalarımız şimdi korkuyor, çekiniyor. Çok da haklılar. Görüşmeye gelen bütün hastalarımıza da bunu diyoruz yani. Ameliyat olmak obezitenin tedavisinde en son seçenek ama en etkin seçenek. Yılların geçmesiyle bu riskler minimalize oldu ama önemli olan her zaman deneyimli bir cerrah tarafından ameliyat olmak. Diyorum kendi yakınlarımı da ameliyat ettiğim için hastalarıma da aynı şekilde söylüyorum. Biz ameliyatı aynadaki görüntümüz için yapmıyoruz. Obezite ameliyatı, obezite cerrahisi her zaman ek hastalıkları ortadan kaldırmak için yapılan bir prosedür. Çünkü ikisini kafa kafaya koyduğumuzda o ek, yani bir insan düşünün ki işte diyabet hastası, tansiyon hastası ve bunun getirdikleri var. Ameliyatın riski bunlarla karşılaştırıldığında minimalize. Bunu her hastama söylüyorum. Yani ekstradan bir 60-70 kilo olan kilosu olan hastanın o kilonun getirdiği yükle hayatını idame ettirmesi çok daha zor. Ameliyatın riski ise hem tecrübenin artmasıyla, teknolojinin artmasıyla artık minimalize oldu. Bunu da detaylı olarak zaten hastalarımızla önceden konuşuruz. Ameliyat öncesi bütün hastalarımızı kontrollerden geçiriyoruz. Uygunluk durumuna mutlaka bakıyoruz ve hastalarımızla oturup birlikte karar veriyoruz. Çünkü o ek hastalığın getirdiği riskler, şimdi hastalarımızdan bazısı ben tansiyon hastasıyım, ameliyat olabilir miyim? Biz tansiyonu ortadan kaldırabilmek için ameliyat yapıyoruz.
elde ettiğimiz veriler diyabet cerrahisi için çok daha güzel. Ama bunun için öncelikle mutlaka gerekli konsültasyonları yapıyoruz. Hastalarımız gelince dahiliye doktoru, anestezi doktoru, göğüs doktoru, kardiyoloji doktoru gerek görürse, psikiyatri doktoru mutlaka detaylı bir analizden geçtikten sonra ameliyatları planlıyoruz ve hangi prosedürü yapacağımızı verilerle birlikte hastalarımızla konuşarak birlikte karar veriyoruz. İki dönemde hastalarımızın sigara kullanımı önemli. 2 hafta 3 hafta öncesinden mutlaka bırakmalarını öneriyoruz. Solunum egzersizleri öneriyoruz. Protein bazlı bir diyet olmasını istiyoruz hastalarımızın. Eğer zamanımız varsa, buna müsait olursa. Ameliyat öncesi geldiğinde tetkiklerini yapıyoruz. Tetkiklerden sonra endoskopik olarak değerlendiriyoruz. Ondan sonra ameliyata, yönteme birlikte karar veriyoruz. Ana olay takip. Ben bütün hastalarımla ilk konuşmamda diyorum ki ameliyatı çok sıkıntı ediyoruz. Bundan dolayı korkuyoruz. Ama ben ameliyattan sonraki hastalarımdan korkuyorum. Hiçbir şey yok ki yani hani ana olay takip olduğu için bizim işte kendi diyetisyenimiz, kendi hemşiremiz var ve bu 1 yıllık süreci biz hastalarımızla ortak olarak yönetiyoruz. Sonrasındaki süreçte asıl başarının 5 sene sonraki kilo olduğunu mutlaka söylüyoruz ve yaşam tarzı değişikliği mutlaka gerekli olduğunu söylüyoruz. Yani ameliyatı oldum bundan sonra her şey, öyle bir durum yok. Bizim 60 kilo 70 kilo fazlası olan bir insanın o kiloyu diyet ve sporla verebilme ihtimali minimalize. Bu bilimsel bir gerçek artık. Ameliyat bize bunu sağlıyor. Biz de bunun kıymetini bilmemiz lazım. Hayatımıza mutlaka spor adapte etmemiz lazım. Su tüketimimizin gerçekten iyi olması lazım. Ve buradaki bizim binlerce hasta ameliyat ettik ve her zaman ana olayın sonrasındaki takip süreci olduğunu defalarca üzerine basa basa bütün hastalarımıza söylüyoruz. Ben hayatımı obeziteye atfetmiş bir cerrah olarak söylüyorum. Biz bunun önünü mutlaka almalıyız. Yani toplum olarak almalıyız. Birey olarak almalıyız ve o kilo çünkü belli bir noktadan sonra gidince geri gelmiyor. Bunun için mutlaka spor bir hobimiz olması lazım standart olarak hayatımızda. Yeme alışkanlığımızı gerçekten düzenlememiz lazım. Şimdi insanlar diyor biz her şeyi yemekte bulan insanlarız. Üzüntüyü de, sevinci de, mutluluğu da. Şimdi bu hiçbir hastamızın kusuru veya ayıbı değil. Ama bunu standartize etmemiz gerekiyor. Yani ameliyat son çare mi? Ameliyat gerçekten son çare ama en etkin çare. Ameliyattan sonra da hastalarımızın bir %20'lik mutlaka özen göstermesi, suyu güzel tüketmesi gerekiyor. Proteinden zengin beslenmesi gerekiyor ve fiziksel aktiviteyi mutlaka arttırması gerekiyor.